Herkese merhabalar. Evet, yeni uyandım. Saat 11.30. Saat 1 ila 1.30 arasında randevum var. Ama doktor böyle 2 gibi gelir. Ama benim 1 gibi orada olmam lazım. Böyle 1 saat beklemem gerekiyor orada. Şöyle kasetler var bizde. Ve dolu. Şöyle göstereyim. Kutunun içi full dolu. Bunları fotoğrafçıya götüreceğim. Fotoğrafçıya diyeceğim ki bunları flaşa aktarabilir misin diyeceğim. Flaşa aktarabilirse onları almış olacağım. Ama eğer ki aktaramam derse bunlar kaldı. Şimdi benim için de kendi içimde kurduğum birkaç hedefler var. Burada. Hashtag reklam. Üstte benim işte fotoğraflarım var. Bir önceki videomda bahsetmiştim işimden. Ve mesleklerimin hepsinden. Şimdi burada diyor ki iPhone 17. Benim hedefim ilk almam gereken şey iPhone 17. Hem YouTube'a devam edeceksem de güzel kalite olabilmesi için iPhone 17 lazım. Yüksek gigabyte için de iPhone 17 lazım. Daha sonrasında MacBook. Burada fiyatları falan da yazıyor. MacBook'un alma sebeplerimi bilgisayarda yapabilmek. Bir tane de City Skylines miydi neydi? Öyle bir tane oyun vardı. Onu oynayabilmek ve bilgisayarda yapılacak işte işlemleri yapabilmek için ben bilgisayar almak istiyorum. En sonda bir tane de tablet var. Bizim şimdi tabletimiz var ama Samsung Tab kaçtı ya? Tab mıydı hatta? Bilmiyorum. Çok eski bir tane şey var. Tablet var. Ta pandemi zamanında almıştık. Hani gigabyte 32 falan. Yine işlemcisi falan da çok kötü. Böyle şarjı anında bitiyor. 2 saatte falan bitiyor. Sabır yani. O yüzden yeni tablet de almak istiyorum. Hedeflerim bunlar. Hedeflerime daha çok yaklaşabilmek için YouTube kanalı açtım. Biraz daha evi tanıtmaya devam edeyim. Burada benim günlük hatırlatıcım var. Gözlük tak, deodorant sık, parfüm sık, güneş kremi sür, kulaklık al. Mesela birazdan dışarı çıkacağız. Bu işlemleri unutmamam için buradan bakıyorum ben. Çünkü mesela kulaklığımı almayı unutuyorum. Bazen deodorant sıkmayı unutuyorum. Bazen parfüm sıkmayı unutuyorum. Her seferinde bir şeyler oluyor. Burada da işte kardeşim ve ben. Burada. Öyle kendi stickerlarımızı yaptık. Şimdi diş fırçalamaya. Kendim hakkımda da bir tane bilgi vereyim. Ben diş fırçalama dedim ya, birisi diş fırçalarken onu izleyemiyorum. O yüzden sadece yaptığım yeri gösterip hemen kapatacağım. Çünkü midem bulanıyor benim başkasını izleyince. Kendimde de yapmak istemiyorum. Markasını bilmiyorum ama böyle kutularda satılıyor bunlar. Çok yumuşak, çok güzel. O yüzden görürseniz marketlerde alabilirsiniz. Ben Çağrı Market'ten aldım. Saat alarm çaldı. Başka yerlerde de satılıyor demiştim en son. Öyle. Şimdi gidip dişimi fırçalayacağım. Geliyorum. Fırçalamayı göstermedim. Direkt yaptım. Ee, Bir de ağız çarkalama suyu. Bu o kadar acı, o kadar ağız yakan bir şey ki çok az tutuyorum. Hemen şey yapıyorum. Tükürüyorum. Hastane kombini için şunu giyeceğim. Şimdi güneş kremini süreceğiz ama birkaç bir şeyden daha bahsedeyim. Bu vlogda şimdi bir hastaneye gideceğiz. Bir de akşama doğum günü var. Ablamın doğum günü. Onu yapacağız. Şimdi ona bir tane şey gönderdik iş yerine. Neydi onun adı? Böyle yenilebilir kekler var. Yenilebilir kek. Wow. Yenilebilir çiçek olarak geçiyor ama kek aslında. Onlardan şey yaptık. Sipariş verdik. Böyle arkadaşlarıyla birlikte yesin iş yerinde diye. Kameraya bakmayı unuttum. Ben hep kendime bakıyordum. Neyse. Ben Selenes'inkini kullanıyorum. Gözükecek mi? Tamam. Hashtag reklam. Reklam değildir. Şu kadarcık alıyorum. Bu kadarcık alıyorum. Ve hızlıca sürüyorum. Böyle beyazlık falan da bırakmıyor. Bu arada ben boynuma sürmüyorum, kulaklarıma sürmüyorum, enseme sürmüyorum. Sadece yüze çalışıyorum ama
Normalde oralara da sürmek lazım. Vücuduma sürmüyorum yine. Sabır. Şimdi hastane evimin üst tarafında. File markete gidelim. Şimdi hatırladım. Bak, unutmamam gereken şeyler var. File markete gitmek, ilacımı yazdırtmak. Yazdırmayı unutabilirim ve sağlık ocağına gitmek zorunda kalırım. Onun haricinde bir şey daha vardı sanki ya. Bir de rüya gördüm. Rüyada kim neydi, neredeydi, nasıl oldu bilmiyorum ama deprem oluyordu. Ama çok şiddetli bir deprem oluyordu. Yani böyle 7 büyüklüğünde falan böyle. Öyle uyandım mesela sabah. Öyle başka bir ayrıntı hatırlamıyorum. Sadece deprem oluyordu. Öyle. Ben böyle hatırladıkça sürekli böyle kameraya bir şey söyleyip kapatacağım. Bir de ben şu anda telefonla şey yapıyorum, kayıt yapıyorum. Hani elimde kamera olsa insanlar nasıl tepki verecek onu çok merak ediyorum. Böyle bir tip bakıyorlar bana. Bir de ben kameraya bakmayı unutuyorum ya. Ben size ne dedim, o hatırlatıcım vardı ya, o hatırlatıcıya bakıp çıkıyorum dışarı dedim bir şeylerimi unutmamak için. Oraya bakmadan çıktım ve kulaklığımı almayı unuttuğumu fark ettim. Hastaneye 1,5 saat erken geldim ve 1,5 saat boyunca ayakta durup bankoda durmam gerekiyor ki ilk ben girebileyim odaya. Kim bir kayıt açtırırsa o giriyor. Öyle bir şey var. O yüzden kimse sıramı almasın diye bekleyeceğim. Evet, hastaneden çıktım. Şöyle, doktorla biz artık bildiğimiz arkadaş gibiyiz. Ve doktor her şeyi hatırlıyor. Dediğim her şeyi, mesela arada mesela 2 ay geçiyor, 3 ay geçiyor. Artık doktor beni full hatırlıyor. Ve ben hep aynı doktora gidiyorum. Baş ağrısı poliklinik hastane tarafından verilen bir randevu. O yüzden hep aynı doktoru alabiliyorum. Hani asistanları da bakmıyor. Hep uzman doktor bakıyor. O yüzden çok rahat oluyor. İşte şey dedim, ben size dedim ya, işe girdim, şöyle oldu böyle oldu. Dedim ben işten istifa ettim. İşte oradaki doktor istifa etti. Oradaki arkadaşım istifa etti falan. Dedim reviri durdurduk. Onu anlattım, güldük falan. Sonra dedim ki ben YouTube kanalı işte açtım. Ay inşallah ambulans sesi çok gelmiyordur. Neyse. Dedim işte YouTube kanalı kurdum falan. Bir günde 5 abone geldi dedim. Dedi ki ben de abone olacağım falan yaptı. Böyle yayılacağız. Sonra ne oldu? Bir tane Türkiye'ye yeni bir ilaç gelmiş. Ben normalde bir tane migren ilacı kullanıyorum. Şimdi ilaç ismi vermeyeyim. Çok güçlü bir ilaç aslında. Ama bana çok fazla etki etmiyordu. İçinde bunun 6 tane vardı bu ilacın. Daha sonrasında şeye geçtim ben. İçerisinde 3 tane olan daha güçlü bir ilaca geldi. Aslında daha güçlü değilmiş. Benim vücudum o ilacı daha çok kabul ediyormuş. O yüzden çok daha fazla işe yarıyormuş. Öyle anlattı doktor. Ondan sonra başka ne anlatacaktım? Artık o ilacı yazdıracağım. Sonra eğer işe yararsa, yani ben de işe yaradı dersem, önceki kullandığım ilaç yerine bu ilacı almaya başlayacağım. Bunun içerisinde 6 tane varmış. Aralık ayında da raporunu yaparız dedi. Eğer işe yararsa. Öyle, şimdi file markete gideceğim. File markette yaban mersinli çay var. Yıl oldu cidden o çayı arayalı. Ve benim evime biraz uzak olduğu için bu file market şey yapamıyorum. Alamıyordum ya da sürekli stoklarını kontrol edemiyordum. Ya. Kamerayı tutmayı öğrenmem lazım. Bir de sushi bakacağım şeyde. File markette varmış. Ama hani sürekli her yerde tükeniyor. Mesela A101'e gelmişti. A101'e gelir gelmez bir tane de kız 4 kutu almış. Bizim evin yakında Carrefour'sa var. Carrefour'sa'ya gidiyorum. Diyor ki geldiği gün bitiyor sushi'ler. Hani ne yapıyorsunuz bu kadar? Birazcık da bana bırakın kız. Çek reklam. Bakın şekersiz şey var. Sprite. Bakın şunlardan var. Onun haricinde bir aloe veralı şunlardan var ama aradığım çaydan yok. Bakın çay reyonu bu. Ama istediğim çay yok. Çalışan geldi, korktum, kapattım. Şimdi sushi'lere bakacağım.
Ama nerede vardır bilmiyorum. Dolaplarda vardır ama neyse şu dolaba bakalım. Yok. Burada şey var mı? Yulaf sütü, soya sütü, badem var, Hindistan var, vanilyalı bir şeyler var. Aa, bir tane markanın şeyi var. Yulaf sütü. Çok farklı. İlk defa gördüm. Göstereyim. Şunlardan. Makro Center'da bir tane varmış yulaf sütü. Onun tadı çok güzelmiş ama Makro Center etrafında yok. Sushi de yoktu. Aradığım çaydan da yoktu. O yüzden çıktım. Şimdi burada bir tane büyük bir A101 var. Orada bakacağım. Bizim evin oradaki A101'de şey vardı. Sushi vardı ama istediğim tarzda yoktu. Sadece makili California vardı. İçinde avokado falan olduğu için ben almadım. Bir de burada bakacağım ama burada da olduğunu zannetmiyorum. Bugün cuma olduğu için market kapalıydı. Videosu aklıma geldi. Cami kapalı olabilir mi? Allah'ın evi kapalı olabilir mi diyen kadın aklıma geldi. Lakin bugün gittim. Cami kapalı. Yani ne kadar acı verici değil mi? Sizce Allah'ın evi kapalı olabilir mi? Peki Allah'ın evi paralı olabilir mi? Saat 2'de açılıyormuş yani 10 dakika sonra. O yüzden bekleyeceğim. Bir 10 dakika beklemekte sıkıntı yok. A101'de sushi yoktu. O kadar büyük bir yer, 2 katlı bir A101. Ama yok. Bakın şurada. Hashtag reklam. Şimdi fırına gideceğim. Fırından artık çikolatalı açma alacağım varsa. O da yoksa artık yeter. Yeter. Fırından çıktım. 2 tane sade açma, bir tane zeytinli poğaça aldım. Damar tıkanıklığı, mide yanması. Bekle beni. Bir 2 tane ekmek aldım. Bir de çok rüzgar var, etrafta ses var. Nasıl çıkıyor bilmiyorum. Mikrofon vesaire de yok. Kulaklığımı da takmadım. Nasıl oldu bilmiyorum ama ilk vlog deneyimim. Aslında ilk değil. 4 yıl önce de yapıyordum ama 4 yılın sonundaki ilk vlog. Hadi bakalım şimdi eve. Saçımın kusuruna bakmayın. Şimdi eve geldim, dinlendim. Yemeğimi yedim ama video çok uzun olduğunu düşünüyorum. Akşama bir doğum günü var. Belki onu çekerim. Çeksem mi? Onu çeksem mi? Neyse karar verdim. Akşamı da bekleyeyim. Doğum gününü çekeyim. Diğerki sabahta ya da o akşam kapanışı yapayım. Ben yine kameraya bakmayı unuttum. Hep ekrana baktım. Ben eczaneye gidecektim. Ya çektiğim videoyu izliyordum. Eczaneye gitmeyi unutmuşum. Şimdi oraya gideceğim. Sabah. Elimde diğer migren ilacı olduğu için normalde 15 gün kala alabiliyorsunuz ilaçları. Ama 9 gün kalmasına rağmen ilacı alamadım. Ücretli alacağım. Ücreti de 300 liraymış. Onu denemek istiyorum. Normalde 300 lira vermek istemiyorum ama onu bir denemek istiyorum. Hani iyi gelecekse onu raporlattırmam gerekiyor çünkü. Öyle. Şimdi ben normalde kahve yapmayı bir sonraki vloga bırakacaktım ama orada da yaparız. Burada da yapayım çünkü ben normalde saat 16'da falan kalkmaya alıştığım için çok pis uykum geldi. Şimdi bizim şöyle bir makinamız var. Manuel espresso makinesi. Onda yapacağım. İşte böyle 1,5 shotlık yapabilme haznesi var bunun. Bu haznesi daha küçük. Bu da 1 shotlık haznesi. Bardağımda bu yarım litre. Onu yapacağım. Şurada da A101'den şey almışım, eşek reklam. Kavanoz almışım. Onun içerisinde filtre kahvemi doldurdum. Ve yapacağım. Şimdi bunu buraya bırakıyorum. Şimdi evet. Ama kayıp düşecek. Hayır. Hayır.
espresso bardağım olmadığı için bu bardağı kullanıyorum. Bu tam makineye sığan bir bardak. Böyle ucu ucuna sığıyor. Öyle. Şimdi yeşil ışığı yandı. Yani makine hazır şu anda. Buna 3 kaşık giriyor. 3 tatlı kaşığı. Böyle koyuyorum. Şimdi aranızda barista yoktur ama hani olan varsa bana sövmesin. Ben kahve baristalar gibi yapmıyorum. Yani yapılması gereken gibi yapmıyorum. Mesela sen ne yapıyorsun diye sorarsanız ben mesela espressoyu çekiyorum, tamam mı? Bir de bunun belli bir şey olması lazım, milimi. İşte şu kadar mililitre çekmen gerekiyor ya. Ben kafama göre istediğim kadar, canım ne zaman durdurmak isterse makineyi o zaman durduruyorum. Öyle bir şey yapıyorum. Üstüne mesela şimdi bunu espresso çekeceğim ya. Bardağa koyduktan sonra üstüne direkt şeker ve şurup koyacağım. Üstünde direkt buz koyacağım. Ondan sonra yanlış yere bakıyormuşum. Ondan sonra şeye katacağım. Su katacağım. Normalde baristalar nasıl yapıyor? Dur şunu da takayım. Şöyle taktım şuraya. Baristalar normalde nasıl yapıyor? Bildiğim kadarıyla, şimdi ses çıkaracak. Bildiğim kadarıyla kahveyi koyuyor, yok, suyu koyuyor, buzu koyuyor, kahveyi üstüne döküyor. Ama ben ne yapıyorum? Kahveyi koyuyorum, buzu koyuyorum, üstüne su ekliyorum. Baristalar. Beni sinirlendirme, ben istediğim yanlışı da yaparım, tamam mı? Şimdi böyle çekiyor. Mesela ışığı söndü. Ben konuşurken söndü mesela ışığı. Hani artık yeter. Hani espresso oldu, daha fazla çekmene gerek yok anlamına geliyor büyük bir ihtimal. Ama ben onu umursuyor muyum? Hayır. Şimdi oldu. Göstereyim size. Şöyle bak. Bildiğimiz kaymak. Köpük değil bu, kaymak yani. Onu yarım litrelik bardağıma ekliyorum. Şimdi ben bu bardağı yıkayacağım. Hatta yapayım. Dur yapayım geleyim diyecektim de. Dur. Işığı da her zaman ayarlamam gerekiyor. Işık ters olunca olmuyor. Video güzel çıkmıyor. Tamam. Bu bardağımı yıkadım. Şu kavanozu da kaldırıyorum. Dur, kavanozun içine kaşığı koymayı unuttum. Demin koyuyordum ya şuraya. Video kendi kendine kapanmış ve ben boş boş konuştum. Şimdi bak kahvem burada hazır. Daha hiçbir şey eklemedim. Şöyle bir şurubum var. White chocolate şurup. Normalde bunu sütle yapmanız gerekiyor ama ben sütlü yapmıyorum. Bir de vanilya şurubum var. Vanilya şurubu rezil. Rezil bir tat, rezil bir koku. Hani vanilya gibi kokuyor. Ama ben o kokuyu ve tadı sevmedim. O yüzden kullanmıyorum. Şimdi buna buz ekleyeceğim. Şurup ekleyeceğim. Şeker ekleyeceğim. Sonra içeceğim. Başka bir şey yok. Hadi bay. Şimdi ama doğum günü kutlanmayacakmış. İş yerinde ve kuzenim de kutlanmış. O yüzden pasta ekstradan almayacağız. O yüzden videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. İnşallah buraya kadar izleyen vardır. Azra izlemiştir. Diğerlerini bilemiyorum. Sonra like atıp yorum atmayı unutmayın. Video paylaşabilirsiniz. Hoşça kalın.